Merhabalar ve derinlemesine incelemelerimize hoş geldiniz. Bugün Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara suresinin hemen başındaki ilk 6 ayetine odaklanıyoruz. Elimizde ilginç bir kaynak var. Bu ayetlere işari yaklaşım dediğimiz, yani daha çok sembolik, içsel anlamlar üzerinden bakan bir tefsir. Amacımız da bu. Yani bu çok temel ayetlerin ardındaki o daha derin, belki ilk bakışta görünmeyen manaları, işaretleri birlikte keşfetmek. Biliyorsunuz Bakara suresi Medine döneminde inmiş ve adını da içindeki o meşhur sığır kıssasından alıyor. O zaman hazırsanız bu zengin metne dalalım. Her şey o bildiğimiz başlangıçla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yani Besmele ile başlıyor. Sadece bu ifade bile başlı başına bir okyanus gibi, değil mi? Bunun derinliğinde neler var? Kesinlikle öyle. Kaynağımız da zaten buradan başlıyor ve isim kelimesinin kökenine iniyor. İlginç bir detay var burada. Arapçada isim hem yükselme anlamına gelen sumuvun köküyle hem de işaret, alamet anlamına gelen simetun köküyle bağlantılı. Yani hem bir işaret hem de bir yükseliş. Aynen öyle. Bu şu demek oluyor: Allah'ın adını anmak sadece dille söylemek değil, hem dış dünyada ona aidiyetin bir işaretini taşımayı, bir duruş sergilemeyi gerektiriyor, hem de iç dünyada manevi olarak ona doğru bir yükselme çabasını, bir gayreti ifade ediyor. Hatta kaynak şunu vurguluyor: dışında bu çabanın bir izi, içinde de Allah'a kavuşma, yani vuslat özlemi olmayan kişi, zikrin o derin sırrına ya da Allah'a yakınlaşmanın lütfuna tam olarak erişemez diyor. Anladım. Peki ya Allah, Rahman, Rahim isimleri, onların işari karşılıkları nedir? Onun celal, yani azamet, ululuk, haşmet sıfatlarına işaret ediyor. Tek ve mutlak ilah oluşunu ifade ediyor. Yani Allah'ın adıyla demek, gücü ve kudreti eşsiz olanın adıyla başlamak demek bir nevi. Rahman ve Rahim ise onun cemal yönünü, yani güzelliğini, lütfunu, karşılıksız merhametini ifade ediyor. İkisi bir arada. Yani Besmele'de hem bir heybet, bir ululuk var, hem de sonsuz bir şefkat, bir yakınlık hissi var. Bu ikisi bir arada nasıl bir etki yaratıyor? İşte işin ilginç kısmı burası. Bu tefsire göre celal, yani Allah'ın azametini hissetmek, insanda bir huşu, bir teslimiyet, hatta bir yok olma hali, yani mahviyet veya fena hali uyandırıyor. Cemali, yani onun lütfunu, rahmetini hissetmek ise tam tersi bir yakınlık, bir ümit, bir kendinde olma, varlık bulma hali, yani sahf veya beka hali oluşturuyor. Sanki Allah bu tek bir ifadeyle, yani besmele ile kulunu bu iki kutup arasında heybetle ümit, yok oluşla varoluş, sürekli bir yolculuğa çıkarıyor. Çok derin bir denge gerçekten. Evet, celaliyle tecelli edince kul onun büyüklüğü karşısında adeta kayboluyor. Cemaliyle tecelli edince onun lütfuyla tekrar kendine geliyor, varlık buluyor. Kaynaktaki bir dizeyi hatırlatıyor bu bana. Seni gördüğümde kendimden geçiyor, sonra yine diriliyorum der gibi. Yani besmele sadece bir başlangıç değil, derin bir manevi tecrübenin de anahtarı gibi. Besmele'den hemen sonra o meşhur gizemli harfler geliyor. Elif, lam, mim. Hurufu mukatta, yani kesik harfler. Bunlar hep bir merak konusu olmuştur. Bu işari yaklaşım bu harflere nasıl bakıyor? Işımdan bahsediyor. Birincisi, ki bu oldukça yaygın bir görüştür, bunların müteşabih olduğu. Yani anlamını sadece Allah'ın bildiği, Kur'an'ın ilahi sırlarından biri olduğu düşüncesi. Yani anlamını araştırmayın, bu bir sırdır diyen görüş. Aynen. Diğeri, bu harflerin Allah'ın bazı isimlerinin veya sıfatlarının anahtarları, bir nevi kısaltmaları olduğu yönünde. Mesela elif için Allah, lam için latif veya alim, mim için mecid, melik gibi isimlere işaret ettiği düşünülmüş. Üçüncü bir yorum, Allah'ın bu harflere yemin ettiği şeklinde. Çünkü harfler kelamın temeli, Allah'ın isimleri kitabı harflerle ifade ediliyor, dolayısıyla şerefliler. Bir de yorumu vardı sanırım. Harflerin bir mesajı temsil ettiği. Allah'tan Cibril aracılığıyla Muhammed'e indirilmiştir. Mesajının sembolik bir ifadesi gibi. Özellikle elif harfi üzerine çok durulmuş kaynakta, tek bir harfin şeklinden bile anlamlar çıkarılıyor.
Bu nasıl oluyor? Biraz açar mısınız? Evet, işari tefsirin güzelliği biraz da burada. Elif harfinin o dik, tek başına duruşu, diğer harflere bitişmemesi ama diğer harflerin ona bağlanabilmesi gibi özellikler sembolik olarak yorumlanıyor. Mesela elifin diğer harflere ihtiyaç duymadan tek başına var olabilmesi, Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını, yani samediyetini simgeliyor. Ama diğer harflerin ona bağlanması, tüm yaratılmışların ona muhtaç olduğunu gösteriyor. Anladım. Dik duruşu falan da yorumlanmış galiba. Tabii Elif'in ağızda belirli bir çıkış noktasının, yani mahrecinin olmaması, Allah'ın mekandan münezzeh oluşuna bir işaret olarak görülmüş. O dik duruşuysa kulun sadece Allah'a yönelmesi, ona kullukta dosdoğru duruşu olarak yorumlanıyor. Hatta daha da ileri gidilerek bu harflerin her birinin ruha bir sesleniş olduğu düşünülmüş. Elif ile kalbinle yalnızca Allah'a yönel, lam ile onun hakkını gözetmede tam bir teslimiyet içinde ol, mim ile de emirlere sımsıkı sarıl denildiği gibi bir yorum var. Peki neden bu kadar kapalı, sembolik bir anlatım tercih edilmiş olabilir? Neden doğrudan söylenmemiş de bu tür harflerle başlanmış? Bu yoruma göre bu özel bir iletişim biçimi. Hani dostlar arasında herkesin anlamadığı, sadece kendilerinin bildiği işaretler, şifreler olur ya, onun gibi. Evet. Sadece aralarındaki o özel anlamı koruyor, dışarıdakiler anlamıyor. Yani deniyor ki açık ve net ifadeler genele hitap ederken bu tür sembolik ifadeler daha özel, daha derin mana arayanlara, ariflere, yani işin ehli olanlara hitap ediyor. Kur'an'ın farklı seviyelere seslenen katmanlı yapısını da gösteriyor bu durum aslında. Gerçekten ilginç bir bakış açısı. Dilin sadece literal değil, sembolik gücünü de vurguluyor. Peki ikinci ayete geçelim. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ. Yani o kitap, onda asla şüphe yoktur. O takva sahipleri için bir yol göstericidir. Buradaki o kitap ifadesi, neden bu kitap değil de uzaktaki bir şeyi işaret eder gibi? Güzel bir soru. Bu zaleke, yani o ifadesi üzerine de farklı yorumlar getirmiş kaynak. Birincisi, Arapçada bazen yakındaki bir şeyi yüceltmek için uzak işareti kullanılabiliyor. Yani bu öyle yüce bir kitap ki anlamında. İkincisi, bunun Allah'ın daha önce Tevrat ve İncil'de veya peygamberlere vaat ettiği kitap olduğuna bir işaret olabileceği düşünülmüş. İşte size vaat edilen kitap budur gibi. Üçüncüsü, Allah'ın levh-i mahfuzdaki ezeli hükmüne, yani insanların saadet ve şekavetine dair kaderine bir işaret olabileceği yorumu var. Ve tabii işari yorum, bu kitap sadece kağıt üzerindeki harfler değil, aynı zamanda Allah'ın sevgili kullarının, velilerinin kalplerine yazdığı iman, irfan, yani sezgisel bilgi, muhabbet ve ihsan halidir. Kaynakta çok hoş bir benzetme de vardı bu kitapla ilgili, değil mi? Sanki sevilen birinden gelen bir mektup gibi. Evet evet, çok dokunaklı bir benzetme o. Tıpkı gurbette yalnızken sevdiğiniz birinden gelen, okudukça hasret gideren, teselli bulduğunuz, size şifa veren bir mektup gibi düşünün diyor. Hatta bununla ilgili şiirler de alıntılanmış. Yazdıkların hep yanımda, başucumdan ayrılmaz, onlardadır gizlediğim, derdin, ıstırabın şifası. Ne kadar güzel. Yani Kur'an sadece okunacak bir metin değil, ruhla temas kuran canlı bir hitap aslında. Peki ayetin ikinci kısmı huden lil muttakin. Takva sahipleri için bir yol göstericidir. Bu ifade kitabın herkese aynı şekilde hidayet vermediğini mi ima ediyor? Kimdir bu müttaki, yani takva sahibi? Aynen öyle. Hidayet potansiyel olarak herkese sunulmuş ama ondan faydalanabilmenin anahtarı takva. Müttaki kelime anlamıyla sakınan, korunan demek. Peki neden sakınan? Tefsir bunu şöyle açıyor. Allah'ın kişiyi cehalet karanlıklarından koruduğu, aklın ve imanın ışığıyla aydınlattığı, ona kavuşma vuslat arzusuyla kalbini dünyevi kirlerden, boş heveslerden arındırdığı kişi. Yani bir tür içsel arınma ve Allah'a karşı sorumluluk bilinci. Kesinlikle. Dolayısıyla bu kitap bir nevi turnusol kağıdı gibi.
Allah dostları için şifa ve rehber olurken, ondan yüz çevirenler, kalbi mühürlü olanlar için körlük ve belki de bir imtihan vesilesi oluyor. Hatta gerçek müttakinin kendi takvasını bile bir meziyet olarak görmekten sakınan, ona güvenmeyip kurtuluşu yalnızca Allah'ın lütfuna bağlayan kişi olduğu da vurgulanıyor. Yani takva aynı zamanda bir tevazu hali. Bu tanım bizi doğrudan 3. ayete getiriyor aslında. Çünkü ayet bu müttakilerin temel özelliklerini sayıyor. Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. İlk olarak gayba iman. Gayb nedir ve ona iman etmek bu işari bakış açısıyla ne ifade ediyor? İmanın iki temel boyutu olduğu belirtiliyor. Tasdik ve tahkik. Tasdik, kalple onaylamak, tahkik ise bu onayı hayata geçirmek, gereğini yapmak, yani ahdi korumak ve haddi, sınırları gözetmek. Gayb ise beş duyuyla algılanamayan, doğrudan gözlem sahamızın dışında kalan ama varlığına akıl ve vahiy yoluyla inandığımız her şey. Allah'ın zatı, melekler, ahiret, cennet, cehennem, kader. Bütün bunlar gayb kapsamına giriyor. Peki bu gayba nasıl inanılıyor? Sadece vardır demek mi? Kaynağa göre gayba ancak imanın feneriyle inanılır. Deliller, akıl yürütme bunlar o feneri tutuşturmaya yardımcı olur. Ama kalp gözü açılanlar yani irfan ehli için durum farklılaşıyor. Onlar için artık delil fenerlerine pek ihtiyaç kalmıyor. Ruhlarında doğan manevi güneşler yetiyor onlara. Hatta tefsir daha da ileri gidiyor ve diyor ki, gayba hakkıyla iman eden kişi, o gaybı müşahede etme halinde kendinden geçer, adeta kendisi de gayb olur. Yani o gerçeklikle bütünleşir. Yani iman bir tür içsel görmeye dönüşüyor. Aynen. Zihinsel bir kabulden öte derin bir içsel tecrübeye işaret ediyor bu. Kaynaktaki şiirler de bu hali anlatıyor. Güneş doğdu gece vakti, onu sevenin gönlünde. Aydınlattı her yanı, bir daha batmayacak şekilde. Çok etkileyici. Peki ya namazı ikame ederler? Yukimûnes salah, bu sadece belirli hareketleri yapmak mıdır? Değil tabii. İkame etmek sadece kılmak değil, dosdoğru, hakkını vererek devamlı ve özenli bir şekilde yerine getirmek demek. İşari yorum bunu bir adım daha ileri taşıyor. Namazı gerçek anlamda ikame etmek, namazda yönelilen Allah'ı müşahede etme derecesine ulaşmaktır diyor. O kadar ki kişi ibadetin kendisini bile fark etmez hale gelir, tamamen Allah ile meşguliyete dalar. Yani bedenen namazda ama ruhen Allah'la beraber olmak gibi. Tam olarak öyle. Beden kıbleye dönük ama kalp vuslat denizinde yüzüyor. Hatta şöyle bir karşılaştırma yapılıyor. Avam yani sıradan insanlar namazda dikkatini dağıtan şeylerden kurtulmaya çalışırken havas yani Allah dostları zaten içinde bulundukları o manevi huzur halinden, o vuslat anından kopmamaya çalışırlar. Bu da namazın aslında ne kadar derin bir içsel yolculuk olduğunu gösteriyor. Üçüncü özellik ise kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Rızık ve infak kavramları nasıl genişliyor bu bakış açısıyla? Rızık, genelde akla ilk gelen mal, mülk olsa da burada insanın faydalandığı her şey olarak anlaşılıyor. Can, sağlık, zaman, ilim, güç, yetenek hepsi birer rızık. Anladım. İnfakın anlamı da sadece para vermek değil o zaman. Kesinlikle. İnfakın tefsirdeki ilk anlamı evet maldan farz olan zekatı veya nafile sadakayı vermek ama işari anlamı çok daha geniş. Sahip olunan hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi Allah'tan, onun yolundan esirgememek, bu malını vermekle başlar ama canını onun uğruna feda etmeye, kalbini tamamen ona anmaya ve onu müşahede etmeye adamaya kadar gider. Yani bir tür topyekün adanmışlık. Akı daha çok malla ilgilidir, belirli ölçüleri vardır ama hakikat ehlinin infakı haliyledir, yani tüm varlığıyladır. Onlar için bir an bile nefsine veya dünyevi bir şeye pay ayırmak büyük bir kayıp sayılır. Zahitler nefislerine uymamayı infak eder, abidler güçlerini nefisle mücadeleye harcar, arifler ise Allah dışındaki her şeyi feda eder deniyor.
Yani infak kişinin manevi seviyesine göre derinleşen bir fedakarlık eylemi. 4. ayete geldik, müminlerin imanlarının kapsamını daha da açıyor. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler, ahiret gününe de kesin kes inanırlar. Burada özellikle o kesin kes inanma, yani yakin vurgusu çok dikkat çekici. Evet, aslında gayba iman zaten vahye imanı da içeriyor mantıken, ama burada ayrıca vurgulanması belki de imanın bütünlüğüne, yani peygamberin getirdiği her şeye inanmanın gerekliliğine işaret ediyor. Ayetin sonundaki ve bil ahireti hum yukinun ifadesindeki yakin kelimesi gerçekten kilit. Bu sıradan bir inanıyorum demekten çok farklı, sarsılmaz, şüpheden tamamen arınmış, adeta gözle görür gibi bir kesinlik hali. Sahabeden verilen örnek çok çarpıcıydı bu konuda. Evet, Haris'in radıyallahu anh'ın meşhur kıssası, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Nasıl sabahladın ey Haris?" diye sorunca cevabı şu oluyor: "Gerçek bir mümin olarak sabahladım ya Resulallah. Sanki Rabbimin arşını apaçık görüyor gibiyim. Cennet ehlinin orada birbirini ziyaret ettiğini, cehennem ehlinin de orada acı içinde feryat ettiğini duyar gibiyim." İnanılmaz bir seviye. İşte bu yakin hali, gaybın perdesinin kalktığı, imanın adeten şahitliğe, müşahedeye dönüştüğü bir durum. Yine tabiinden Amir bin Abdülkays'ın sözü de meşhurdur. "Vallahi gaybın perdesi önümden tamamen kaldırılsa bile yakinim zerre kadar artmazdı." Yani o kadar emin ki daha fazla kanıta ihtiyacı yok. Peki bu yakin hali, bu sarsılmaz kesinlik nasıl elde ediliyor? Sadece istemekle mi oluyor? Bu yoruma göre yakin sadece zihinsel bir çaba veya bilgi birikimiyle ulaşılan bir şey değil. Aynı zamanda kalbi bir tecrübe ve Allah'ın özel bir lütfu. Gayba imanla başlayan yolculuk, ibadetlerle, özellikle namazla derinleşiyor, infak gibi fedakarlıklarla saflaşıyor ve kişi Allah'ın ayetleri, sıfatları üzerinde tefekkür ettikçe, onunla arasındaki bağ güçlendikçe bu kesinlik haline doğru ilerliyor. Yani hem bir çaba var işin içinde hem de ilahi bir armağan. Anlıyorum. 5. ayet de zaten bu müminlerin ulaştığı sonucu özetliyor. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Buradaki hidayet ve kurtuluş, yani felah kavramları nasıl açıklanıyor? Ayetteki hidayet üzere olmak ifadesi sadece doğru yolu bulmuş olmak değil, aynı zamanda Rablerinden gelen bir beyan, yani bir açıklık, bir yakin, yani kesinlik, bir keşif, yani manevi açılış ve bir tahkik, yani hakikati yaşama ve gerçekleştirme üzere olmak anlamına geliyor. Yani pasif bir yolda duruş değil, aktif bir ilahi rehberlik tecrübesi. Aynen. Bunun da seviyeleri var tabii. Kimileri akli delillerle bu hidayete erer, kimileri Allah'ın lütuflarını idrak ederek yakine ulaşır, kimileri ise doğrudan manevi bir basiretle, kalp gözüyle Hakk'ın sırlarına şahit olur. Peki ya kurtuluşa erenler, müflihun? Fehla kelimesi Arapçada toprağı yarıp ürün elde etmekten geliyor. Yani engelleri aşıp hedefe ulaşmak, aradığını bulmak, muradına ermek demek. Bu tefsire göre müflihun, Allah'ın huzurunda beka mertebesine ulaşmış olanlar. Yani fani alemden geçip onunla birlikte kalıcılığa ermiş olanlar. Nefislerinin ve kalplerinin bütün kötü arzu ve eğilimlerinden tamamen arınmış, o kadar ki artık hakikate ulaşmak için akıl, delil, zikir gibi araçlara bile ihtiyaç duymadan doğrudan hak için hak ile, yani Allah adına ve Allah'la birlikte var olan kimselerdir. Bu nihai bir teslimiyet ve Allah'ta yok olup onunla var olma hali gibi. Bu müminlerin ideal tablosundan sonra 6. ayette tam bir karşıtlık görüyoruz. Gerçek şu ki kafir olanları azapla korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir. İman etmezler. Peki neden iman etmezler? Bu işari bakış açısı ne diyor bu konuda? Bu yaklaşım kafirin durumunu öncelikle bir örtülme, bir perdelenme hali olarak açıklıyor. Zaten kafir kelimesinin kök anlamı da örten demek. Neyi örten?
hakikati örten. Yani sorun dışarıdan gelen mesajda değil, içerideki alıcıda mı? Aynen öyle. Yorumlarda deniyor ki, kişinin kendi beşeri tabiatı, nefsani arzuları, dünyaya aşırı bağlılığı, bunlar hakikati görmesine engel olan perdelerdir. Bu perdeler yüzünden doğruyla yanlışı ayırt edemez hale gelir, uyarılar ona tesir etmez, gaflete daha çok dalar. Onların durumu için şöyle ifadeler kullanılıyor: Allah'tan ayrılıkla damgalanmış, kendi kuruntularının zindanına hapsolmuş, ona yakınlıktan men edilmişlerdir. İman etmemelerinin sebebi Allah'ın hidayetinden ve güvencesinden mahrum olmalarıdır. Kader boyutu da vurgulanıyor sanırım. Evet, bu durumun Allah'ın onlar hakkındaki ezeli takdiri olduğu ve onun iradesine karşı gelinemeyeceği de belirtiliyor. Yani mesele sadece bir inat veya reddediş değil, daha derin, yapısal bir kapalılık durumu. İnsaf kulağıyla dinlemedikleri, kabul etmeye niyetli olmadıkları için uyarılar fayda vermiyor. Evet. Gerçekten Bakara suresinin daha ilk 6 ayeti bile özellikle bu işari pencereden bakınca ne kadar derin katmanlar barındırıyor. Şöyle bir toparlarsak, Besmele'deki o celal ve cemal dengesi, elif, lam, mim gibi harflerin taşıdığı sırlar ve semboller, kitabın sadece metin değil, kalp aynası olabilmesi, müminin temel vasıfları, gayba sarsılmaz iman, yakin, namazı dosdoğru kılmak, ikame, tüm varlığıyla vermek, infak ve bunun sonucunda ulaşılan hidayet ve kurtuluş. Ve tabii inkarın altında yatan o içsel perdelenme hali. Kesinlikle bu incelemede öne çıkan bazı kavramlar üzerine biraz daha düşünmek faydalı olabilir dinleyicilerimiz için. Mesela elif harfinin o dik duruşunda gördüğümüz Allah'a olan mutlak bağımlılığımız ve aynı zamanda onun hiçbir şeye muhtaç olmaması arasındaki ilişki, inancın en üst noktası olarak tarif edilen ve adeta bir içsel görme haline gelen yakin kavramı, İnfakın sadece paramızla değil, canımızla, kalbimizle, tüm halimizle ilgili olabileceği düşüncesi ve tabii Allah'ın hem heybetiye, celal, hem de lütfuyla cemal tecelli etmesi arasındaki o hassas denge, bu kavramlar sizin kendi hayatınızda, kendi manevi yolculuğunuzda nasıl bir karşılık buluyor? Bunları tefekkür edebilirsiniz. Bir de bu tefsirin işaret ettiği, özellikle günümüz insanı için belki daha da çarpıcı bir nokta var, değil mi? Yani kalbin dışarıdan sürekli kanıt aramaya, akıl yürütmeye muhtaç olmadan doğrudan bilginin, o sezgisel bilginin, irfanın, güneşinin doğduğu bir yer haline gelebilmesi. Şimdi düşününce sürekli bir bilgi bombardımanı altındayız. Sürekli dış onay arıyoruz. Böyle bir ortamda bu tür bir içsel kesinliğe, yani yakin haline nasıl ulaşılabilir? Hatta bu ne anlama gelir? Bu işari bakış açısı bize şunu sorgulatıyor belki de. Aklın ve delillerin rolü nerede bitiyor? Kalbin o doğrudan tecrübesi, müşahedesi nerede başlıyor? İşte belki de bu derinlemesine incelemenin ardından bu sorular üzerine biraz daha düşünmek, kafa yormak hepimiz için ufuk açıcı olabilir.